Peki Stray Kids, evet. Mr. Yücelen, Leo Felicita. Evet. Ne diyor? Mr. Yücelen, can you do Bob Dylan if you have a time? 1964 Festival of the Country Music. Yeniden İngilizce yazdım hocam. Ya of Leo Felicita ya. Gel tamam yapayım. Ya muhteşem değil mi Özgür? Ne diyorsun? Leo Felicita isim de mükemmel. Yani Veysel çok muhteşem ama Bob Dylan muhteşem. Tamam. Merak bekliyorum. Mis- Çünkü biliyorsunuz Nobel ödüllü. Evet. Mr. Tambourine Man live at New York Folk Festival 1964. 1964. Uf kayda bakın. 1964. Ben bir ara bunlara takmıştım kafaya. İstanbul'un en eski kayıtları ne zaman yapılıyor diye. Mesela İstanbul Old 1900 kaç var? Bak 1920 var. 1900 var. Var mı acaba böyle bir kayıt? 1923 bak bu çok eski. 1923 var. 1895. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. 1895. Hakikaten doğru mu bu görüntü? 1895 yılında çekilen Eminönü, Karaköy, Pera, Dolmabahçe Sarayı, Sarıyer, Bebek, Ortaköy Camii. Görüntülere bak. Tabi burada ses yok. Müzik giydirilmiş üstüne. Çünkü o dönem ses kaydı. Bir tane çok eski bir kayıt bulmuştum. O kayıtta da şey vardı bak 1910. Fotoğraf mı bu acaba? Bu da fotoğraf. Üstüne müzik giydirmişler. Hiç gerek yok. Zaten bunun orijinal sesi. Ha mesela bu. Bu gerçek sesli. Bunlar kullanımlısı free. Dünyanın her yerinde. Fransız kanalı galiba çeken. Hatta ben bunlara yazdım bile. Yani dedim ki 1900'lerde yani bu aldığınız kayıtlarda kaydettiğiniz bir ezan kaydı var mı dedim. Veya bir müzik kaydı. Dediler ki elimizdeki kayıtlar bunlar. Bunun haricinde bir kayıt yok. Bu kadar yani onları da free olarak yayınlıyoruz dediler zaten. Live at Newport Folk Festival 1964. Bu arada dünyadaki en eski kayıtlar da 1800'lü yılların fonografla kaydedilmiş bir Arapça bir Kur'an okuyuşu 1850'ler civarında bir kayıt var. Daha eski yok. Daha eski bir kayıt dünyada yok. Çünkü kaydetme aleti yok. Ve o fonogramın kaydı da çok kötü zaten. Şuraya bakın ya ne acayip. Folk müzik yani. Amerikan folk müziği işte. Akord yapıyor falan. Tam insan. Ya bayağı gencecik adammış Bob Dylan. Çok güzel ya. Evet ses rengi oldukça tiz. Bob Dylan'ın gençlik sesiyle tabii daha yaşlandığı sesler ya yaşlılıktaki sesi arasında bayağı fark var. Çok tatlı bir yüksek bariton gibi tutuluyor. Belki hatta incelense daha da mı geniş? İlginç yani bu dönemki bir şarkıcının ses analizini yaparken teknikten bahsetmek pek olası değil. Çok teknikle şarkı söyleyen bir şarkıcı değil çünkü. Yani içinden geldiği gibi söylüyormuş açıkçası. Net söyleyebilirim yani. Bakın yani bugüne kadar anlattığım şeyleri düşünün. Yani bir de şöyle hesap edin. 1964 2020 değil mi? 56 sene var arada. Doğru mu söylüyorum? Yaklaşık 56 sene. 56 senede abi insanlar bu tekniği geliştirmek için çok uğraşmışlar. Çok emek sarf etmişler ve geliştirmişler. Şimdi 56 sene önceki birinin okuduğuyla yeni birinin okuduğu arasında o nedenle dağlar kadar fark oluşmaya başladı. Teknoloji anlamında, teknik anlamında, güç anlamında daha hacimli şarkıcılar üretti dünya. Bob Dylan tam rahat. Artık çok daha dünyayla hani
Dünya birbirine çok bağlı. Dünyada olan her şeyi görüyorsun. Her sesi dinliyorsun ve kendine bir şey geçirebiliyorsun. Eskiden bir kasette ne geliyorsa oydu yani. Çok konuşarak söylenen bir stili var. Basit şarkı modları bunlar ya. Hani A var, B var. A, B nedir? İşte bir giriş var, bir de nakarat var. Final. Çoğunda. Hey! Mi? Bir bariton renk olduğunu söyleyebiliriz Bob Dylan'ın ama belki yüksek bariton. Kaç tane mikrofon var? Baksana şunlar stereolanmış. Böyle gidecek bu. Yani farklı bir şey bulamayacaksınız. Aralık bu. Şarkı söyleme stili de bu. İşte Blowing in the Wind. Çok benzer. Daha yaşlı. 1960. Yok ne kadar yakın zaman ama bambaşka bir insan. Tabii Bob Dylan besteleri çok tutmuş. Ya bir de halk müziğinin o saflığı hiçbir zaman kaybolmuyor işte. Yani ne olursa olsun unutulmuyor. Şarkılar unutulmuyor. Her zaman sevilmeye devam ediyor. Yani Bob Dylan'la ilgili olarak artık onun kariyeriyle ilgili konuşmak lazım. Ben sadece sesiyle ilgili konuşup kapatıyorum şu anda.